Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, Kronomi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın canlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Evet, birinci videoda boyunda bırakmıştık ve buradan örerek devam edecektik ama tarifte kafaya daha sonra perik örülüyor. Onu da geçeceği için bu şekilde yapmak zor olur. O yüzden şimdi kafayı yeniden ayrıdan öreceğiz. İpimi burada koparmıştım. Şimdi tekrar beyazla devam ediyoruz. Evet, sihirli halka içerisine 7 tane sık iğne ile başlayacağız. Yeni başlıyorsanız detaylı göstereyim. Orta parmağıma 2 kere ipimi doladım. Tığımı içinden geçiyorum. İpimi sabitledim. Evet, bu şimdi sihirli halkamız. Bunun içine 7 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi buradaki şu üstte, bu değil de bakın alttan gelen bu. Bunu çekiyoruz. İyice çekiyoruz kapanana kadar. Daha sonra buradaki ipimizi çekerek birinci sıramızı oluşturduk. İlk ilmeğe batıp ilmek kaydıralım. Sadece bu sıramızda ilmek kaydırıyoruz. Diğerki sıralarımızda döne döne örmeye devam edeceğiz. Bir zincir çektim ve 7 tane sık iğnemize çift batalım. Yani arttırmış oluyoruz çift batarak. Yedi tane peş peşe arttıralım. 3 4 5 6 ve 7. çift. Evet, 7. çift battık. Sayımız 14 oldu. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Araya şöyle bir sıra başımızı belirlemek için ince bir ip takalım. Üçüncü sıradayız. Bir tane tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 7 tekrar yapalım. Evet, üçüncü sıramızı bitirdik. 21 tane sık iğnemiz oldu. İpimizi bu tarafa aldık ve 2 tane tek, bir artır, 2 tek, bir arttır. Yine 7 tekrar yapalım. Evet, sıra sonunda 28 sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır. Yine 7 tekrar yapalım. Sıra sonunda 35 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 6. sıradayız. 4 tane tek, bir arttır yapalım. 4, bir arttır. Yine 7 tekrar
Sıra sonunda 42 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 7. sıradayız. 5 tane tek, bir arttır yapalım. Yine 7 tekrar. Evet, 5 tek, bir arttır, 7 tekrar. Sıra sonunda 49 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 8. sıradayız. 6 tane tek, bir arttır yapalım. 6 tek, bir arttır. Toplam yine 7 tekrar yapıyoruz. 6 tek, bir arttır. Sıra sonunda 56 sık iğnemiz olacak. Evet, 9. sıradayız. 7 tane tek, bir arttır yapalım. 7 tek, bir arttır. Toplam yine 7 defa tekrar yapıyoruz. Evet, sıra sonunda 63 sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Evet, 10. sıradayız ve 8 tane tek batalım. Bir arttır yapalım. Evet, 8 tek, bir arttır. Yine 7 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 70 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet, 9. sırada ve son arttırma sırasındayız. 9 tane tek, bir arttır. Yine 7 tekrar yapalım. Sıra sonunda 77 sık iğnemiz olacak. Evet, 9 tek, bir arttır. Yine 7 tekrar yapalım. Evet arkadaşlar, son arttırmadan sonra toplam 15 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Şimdi azaltmaya geçeceğiz. 27. sıradayız ve aynı kafada nasıl en son 9 tek, bir arttır yapmıştık. Aynı şekilde azaltmaya geçeceğiz. 9 tek, bir azalt yapacağız. 7 tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tek, bir azalt. Evet, toplam 7 tekrar yapalım. Sıra sonunda 70 sık iğnemiz kalacak. Evet, 28. sıradayız ve 8 tane tek batalım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tek, bir azalt. Evet, yine toplam 7 tekrar yapıyoruz ve 63 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, 29. sıradayız. 7 tane tek batalım. 3, 4, 5, 6, 7 tek, bir azalt. Yine 7 tane tekrar yapalım.
Sıra sonunda 56 sık iğnemiz olacak. Evet, 30. sıradayız. 6 tane tek, bir azalt yapalım. Evet, 6 tek, bir azalt. Toplam 7 tekrar yine yapıyoruz. 49 sık iğnemiz kalacak. Evet, 31. sıradayız. 5 tane tek, bir azalt yapalım. 3 4 5, bir azalt. Yine 7 tekrar yapıyoruz. 42 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, 32. sıramda 4 tek, bir azalt, 7 tekrar yine yaptım. 35 sık iğnemiz kaldı ve içini de biraz elyafla doldurdum. Şimdi 33. sıramızda 3 tek, bir azalt, yine 7 tekrar, 3 tek, bir azalt ve 28 sık iğnemiz kalacak. 34. sıramızda 2 tek, bir azalt yapalım. Evet, 34. sıramı da bitirdim arkadaşlar. 2 tek, bir azalt, 7 tekrar, 21 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi gövdemizde boyunda 18 sık iğnemiz kalmıştı. O yüzden şimdi 35. sıramızda 3 tane azaltma yapacağız. 5 tane tek, bir azalt yapalım. 1 2 3 4 5 bir azalt, 5 tek, 1 2 3 4 5 tek, bir azalt ve en son 5 tek, 2 3 4 5 bir azalt. Toplam 3 tane azaltma yaptık. İlmek kaydırıyorum. 18 sık iğnemiz kaldı. Boyunda 18. Şöyle biraz uzun keselim. Dikmek için. Evet, kafamızı bitirdik arkadaşlar. Tekrar dolduracağım. Şu an boş. Şu boşluklarımızı dolduracağız. Şimdi kafamızın tekrar dış kısmında bu renkte peruğu var. Yani onu yapacağız şimdi. Kafa artışını aynı yapalım. 7 ile başlayıp 9 tek, bir azalt yapana kadar aynı şekilde kafamızı arttıralım. Evet arkadaşlar, ikinci parçamızı da kafamızdaki dış parçayı da yine aynı şekilde başlıyoruz. Sihirli halkanın içine 7 sık iğne ile başladık ve en son 9 tek bir arttır, 9 tek bir arttır, 7 tekrar ve 15 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şimdi sıra başım burada.
Şimdi 27. sıramızda işaretliden itibaren 29 tane sık iğneye tek batalım ve devam edelim. Evet, tığın üstüne aldım. 2 tane HDC yani tekli trabzan yapalım. Batıp çıkıyoruz. Üçünü bir kapattık. Tığın üstüne aldım. Sıradaki ilmeğin içine yine batıp çıktık. Üçünü bir kapattık. 2 tane HDC. Tığın üstüne aldım yine. 2 tane ikili trabzan. 2 defa da şöyle uzatıyorum. 1 2 defa da kapattım. Tığın üstüne aldım. Sıradakine yine ikili trabzan. 1 2. Tığın üstüne 2 kere doladım bu sefer. Şimdi 2 tane tekrar double herhalde artık bunun adı. 2 kere doluyoruz. 3 defa da çıkıyoruz. 1 2 3. O zaman üçlü trabzan diyelim. Tığım üstüne 2 kere doladım. Sıradakine 3 defa da çıkıyorum. 1 2 3. Üçlü trabzan. Şimdi bu yarısıydı. Tekrar yarısını aynı yapacağız. Bir kere doladım. 2 tane ikili trabzan. Bir kere doladım. Yine ikili trabzan. 2 tane tekli trabzan. Evet. Yarısını yapmıştık. Yarısı da aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar yine sık iğne olarak devam ediyoruz. 38 sık iğne kaldı. Bunları tek batalım. Evet, şimdi 30. ve son sıramızdayız. Şimdi HDC ile başlayalım. Yani tek trabzan. Tığın üstüne aldım ve üçünü bir kapattım. Tığın üstüne tekrar alıyorum. Sıradakine ikili trabzan. Şimdi burada 6 tane 2 kere dolayarak yapacağız. Tığın üstüne 2 kere doladım. 3 defa da çıkıyorum. Üçlü trabzan. 3. Tekrar 2 doladım. 1 2 3. Tekrar 2 doladım. 1 2 3. 1 2 3. 2 4 5 6. yapıyorum. Evet, 6 tane üçlü trabzan. Şimdi bir tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan. Evet, burayı bitirdik. Şimdi 46 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5. Evet, 46 tane sık iğne yaptım. Şu ön kısma yine sık iğne olarak batıyoruz. Hepsine tek battık. Şimdi yine buradakinin aynısını karşıya yapacağız. Tığın üstüne aldım. Bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan, 6 tane üçlü trabzan. 1 2 3 kere de çıkıyorum. 3. 4.
Beşinci. 6 tane üçlü trabzan, bir tane ikili, bir tane tekli trabzan yapıp burayı da bitirdik. İki yanlara denk geliyor burası. Şimdi geri kalan ilmeklerimize ilmek kaydıralım. Burası kafanın arkasına, ortaya geliyor. Geri kalan 11 tane ilmeğimize CC yapıyoruz. Evet ve kafamızı bitirdik. İkinci parçamızı. Bir zincir çektim. Şöyle dikmek için biraz uzun bırakıyorum. İpimizi keselim. Evet, sıra geldi bu kafamızdaki saçları yapmaya. Şimdi bunu örelim. Yine sihirli halka ile başlıyoruz. Hemen içine 6 tane sık iğne yapıp geliyorum. Evet, birinci sıramızda 6 ile başladık. İkinci sıramızda 2 tane tek, bir arttır yapalım. Tekrar 2 tek, bir arttır. 8 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi sıra başı için şu ipi araya koyuyorum. Sıra başımız belli olsun. Şimdi 3 tane tek, bir arttır. Tekrar 3 tek, bir arttır. Evet, 10 tane sık iğnemiz oldu. Dördüncü sırada 4 tek, 2, 3, 4 tek, bir arttır. Tekrar 4 tek, bir arttır. Evet, 12 sık iğneye ulaştık. Evet, 5. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır. İki tek, bir arttır. 2 tek, bir arttır. 2 tek, bir arttır. Toplam 4 tane arttırma yaptık. Evet, 16 sık iğneye ulaştık. 6. sıradayız. 3 tek,
bir arttır, 3 tek, bir arttır, yine 4 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 20 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi 7. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Evet, 8. sıradayız. 4 tane tek, 1 2 3 4, bir arttır, yine 4 tek bir arttır yapacağız. 4 tekrar, yani 24 sık iğneye ulaşacağız. Dokuzuncu sıramızda yine eksiltme arttırma yapmadan bir sıra düz örelim. Evet, 10. sıradayız. 5 tane tek, 1 2 3 4 5, bir arttır, yine sıra sonuna kadar 5 tek bir arttır yapalım. Toplam 4 tane arttırma. Ve sıra sonunda 28 sık iğneye ulaşacağız. Daha sonra yine bir sıra düz örelim. Beş. Evet, 12. sıradayız. 10 tane sık iğneye tek batalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane tek battık. Şimdi 4 tane ilmeği bir keseceğiz. 4 tane kat alalım önden. 1 2 3 4 tane kat aldık. Hepsini bir kapatıyoruz. Tekrar 10 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane tek battım. Son 4 taneyi yine öndeki tek katlardan alıyoruz. 1 2 3 4 tane kat aldım. Hepsini bir kapatıyorum. Evet, iki yandan kapatmış olduk. Şimdi 13. sıradayız. 9 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 tek battım. Şimdi buradan 3 tane kat alacağız. 3 1 2
3 tane kat aldım. Hepsini kapattık. Şimdi yine 9 tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, 8 denk geldi. 8 tek yapıyoruz. Şimdi 3 kat alalım. 1 2. Buradan da bir tane alıyoruz. Bu tarafa kaydım. 3. Üçünü bir aldım. Evet, sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kaldı ve 14. sıramızda düz öreceğiz. Her ilmeğe bir tane batalım ve bitirmiş olduk. Şimdi tepesindeki yuvarlak kısmı yapacağız. Evet, şimdi de saçımızdaki şu top detayı yapacağız. Bunun için sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yapalım. Şimdi 8 yaptım. 2 sıra düz öreceğim tekrar. Toplamda 3 sıra örmüş olacağız. Şimdi birinci yapmış oldum. 2 sıra daha 8 sık iğne olarak düz örüyoruz. Eksiltme artırma yapmıyoruz. Evet, toplamda 3 sıra ördüm. İlmek kaydırıp ipimizi biraz uzun keseceğiz. Dikme payı. Şöyle biraz yapacak kadar, dikecek kadar uzun kestim. Ucu küt iğneme takıyorum. Şu uzun parçayı da biraz kısa keselim. Çok dipten değil. Evet, şimdi bu yuvarlak kısmı saçımızın şu tepe kısmına şu şekilde dikeceğiz. Önce bunun hemen karşısına gelen yerden şöyle bir çıkıyorum. Tekrar bu sefer de yani artı yapmış oluyorum. Karşıya geldim. Buradan da diğer karşıya gidip buradan diğer karşı artı şeklinde 4 tarafından yapmış olduk. Şimdi tam tepe kısmına şuraya şu şekilde şuralardan yerleştiriyorum. Şunu tam üstüne koyalım. Şu sihirli halkanın üstüne. Buradan karşıyı yapmıştık. O yüzden bu sefer yandan çıkıyorum. Bu sefer karşı. Evet, her tarafından dikmiş oldum. 4 taraftan da.
ortadan girerek aşağıdan çıkıyorum. Evet, bu şekilde dikmiş olduk. Şimdi içine biraz elyaf dolduralım. Çok değil, az yapacağız. Aldığı kadar yapacağız. Öyle sıkıştırma yapmayacağız. Şöyle bir düzeltelim. Bu kadar yeterli. Evet. Buraya da düzeltelim şöyle. Evet arkadaşlar, saçlarımızı da hallettik. Şimdi şu kafasının ortasında iskelet amblemi var. Onu yapacağız. Bunun için de böyle pembe renk gerekli. Evet. 4 tane zincir çekelim. Bu sabitleme zinciriydi. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir atlıyorum. Bir atlıyorum. İkinci zincire 4 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4. Bir tane tek batıyoruz. Zincirimizi 1. Son zincire 4 tane. Yine 4 sık iğne. 2, 3, 4. Şimdi köşeyi döndük. Zincirimizin bu tarafındakine de tek zincire bir tane sık iğne. Evet. 4, 8, 9, 10 tane sık iğne olmuş oldu. Toplam 10. Şimdi ikinci sıramızda hepsine çift batıyor. Bu 4 tane çift batıyoruz. İlk 4 sık iğneye çift batalım. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü ve dördüncü. Bir tane sık iğneye tek battık. Tekrar diğer köşeye geldik. O 4 tane yaptığımız sıraya, köşeye. Onlara da yine 4 tane çift batalım. Bir, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü çift ve son sık iğnemize tek batıyoruz. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Evet, ikinci sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi şurada 3 tane sık iğne yapacağız, geri döneceğiz ve bitireceğiz. Bir tane ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir döndük. Şimdi o ilmek kaydırımızı içine batalım. Şimdi bu bir, yanındakine batıyoruz. 2, yanındakine batıyoruz. 3 tane sık iğne yaptım.
ve koparalım ipimizi. Dikecek kadar uzunlukta ipimizi kestik. Bu şekilde yaptık. Şöyle şuraya dikeceğiz. Şimdi buna siyah iple şeklini verelim. Evet, siyah ipimin katını ayırdım arkadaşlar. Şimdi şuradaki ilk başladığımız sıra şurası. Bunun şuradaki birinci zincirin hemen üstünden şöyle çıkıyorum. Bunun hemen karşısına değil de şöyle çapraz olsun diye hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Şöyle çapraz olacak. Bunu 5-6 defa aynı yere batıp duracağız. Evet, hep aynı boşluğa batalım. Evet. Şimdi hemen aynısını karşıya yapıyoruz. Şunun hemen yanındaki sık iğneden çıkıyorum. Hemen karşısına değil, şöyle çaprazına evet, burayı doldurduk. 4-5 defa gittik geldik. En son şuraya da batalım. Evet. Bu şekilde iskelet kafa yaptık. Dikerken de şöyle düzelteceğiz zaten. İpimizi düğüm atıp koparıyoruz. Evet. Bunu da bitirdik. Bu şekilde şuraya kafamıza dikeceğiz. Evet, şimdi gözlerimizi çalışalım. Göz ve ağzımızı bitirip videomuzu sonlandıralım. Evet, gözlerimin yerini belirledim arkadaşlar. Böyle çizdim. Kafamızı takıyoruz önce. Yerleştiriyoruz. Burası tam boyuna gelecek şekilde bir sık iğne geriden gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra şuradaki ortadaki yaptığımız yeri tam ortasını buluyoruz. Buraya düz geldiğimizde ortam benim burası. Ortamı belirledim. İşte bu dediğim gibi buradan aşağısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra.
6. sıramı tam ortasını buldum. Bu tarafa doğru 6, bu tarafa doğru 6. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sayın ve 3 sık iğne. 1 2 3. Yukarıdan aşağıya da 3. 1 2 3. Burayı çizin veya toplu iğne ile belirleyin. Burası da aynı. Bu tarafa da 6 tane. 1 2 3 4 5 6. 6'dan sonra buraya 3, yukarıya da 3. Bu kutucuğu oluşturuyoruz. Şimdi burayı işleyeceğiz. Burası da aşağıdan saydığınızda, yerini merak ediyorsanız, 2 4 6 8 10 11. sıra aşağıdan saydığınız zaman. Şimdi yukarıya sayamıyoruz. Hani kapalı, çünkü sizinle bu şekil olmalı. Hani aynı gittiğimize göre sayılarımız. Şimdi burayı şöyle boyundan gireceğim. İçini dolduracağız. Düğme atmamışım. Evet, yeniden giriyorum. Boyundan girdim. Biraz uzun bırakalım. İpimizi şöyle bağlayacak kadar. Daha sonra iki ucu bağlayacağız. Diğer gözü yaptıktan sonra. Şimdi buradan çıktım ve burayı dolduracağım. Boşluklar, hiç boşluk kalmayana kadar dolduralım. Evet, hiç beyaz kalmayacak kadar doldurdum. Şimdi buradaydı ucum. Şunu şuraya düz gelsin diye, şu görüntü kapansın diye şu şekil buraya batıyorum. Alttan çıkıyorum. Burayı düz yaptık. Bunu da yine aynı karşıya. Buradan kirpiklerini ince iple yapacağım. Katına ayırdığımla. O yüzden buradan karşıya geçiyorum şimdi. Çizdiğimiz yerden çıkıyorum. Bu şekilde gözümüzün birini yaptık. Bunu da aynı şekilde bütün beyaz yer kapanana kadar gözümüzü işleyelim.
aynısını yapıp geliyorum. Evet, diğer gözümde işledim arkadaşlar ve aynı yerden çıktım. Eğer benim şu an katına ayrılmış ipim olduğu için bunu takacağım. Buradan devam edeceğim. Eğer yoksa buradan da katını ayırıp devam edebilirsiniz. Ben iki ucu bağlayarak ipimi keseceğim. Evet, kirpiğimizin birinciyi yaptım arkadaşlar. Şimdi boyundan girdim. Şöyle uzun bıraktım yine. İnce kat olarak çalışacağım. Şimdi buradan çıktım. Kromenin gözünde şöyle bir verevlik var. Onu çalıştım. Şu şekilde ipimizi bir iki sıra üstü şuraya, şuradan çıkıyorum. Çatık böyle kaşları şu şekilde çatık. Kirpiğin bir tanesi böyle. Şimdi burayı bir dolduralım. Yok, şu şekil. Diğerini de şuraya. Şuradaki boşluğu da beyazı dolduralım. Evet, gözlerimizi yaptık ve şimdi de beyaz iple de gözümüze biraz ışık verelim. Şöyle bir kenardan çıktım. İpimi yine uzun bırakıyorum bağlamak için. Şöyle bir tane yeterli. Tekrar karşıya da yapalım. Çok çekmiyoruz. Şöyle belirgin olsun diye. Tekrar boyundan çıkalım. Evet, bu kadar yeterli. Bunu da bağlayalım ve kaparalım. İpimizi keselim.
şimdi pembeyle de burnumuzu yapacağız. Evet, burun yerimiz için şu gözümüzün bitiş yeri, şu sırayı ayarlayalım. Bu göz arasında 12 tane sık iğne vardı. 6 bulalım. 2, 4, 6. Ortası burası. Şimdi buradan bir sık iğne burası, bir sık iğne burası. Şu iki sık iğnenin olduğu yere, bu alana burunumuzu yapalım. Küçük bir burun. Boyundan girelim. Çift kat olarak yapacağım. Daha kolay olsun diye. Şuraya birkaç sefer gidelim şöyle. Minik bir burun yapalım. Hep aynı boşluğa batıyoruz. Aynı yerden çıkıyoruz. Evet. En son bir tane daha yapacağım. Şöyle yeterli gibi. Aynı boyundan çıkıyoruz. Evet. Düğüm atarak ipimizi keselim. Evet, en son şuraya küçük bir de ağız yapalım ve bu videoyu bitirelim. Evet, ağzımı şöyle burnu buraya yapmıştık. Bakın 1, 2. İkinci sıraya ağız yerimi ayarladım. Top iğneyle 4 sık iğne. Şuraya kesmeye denk geliyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Buradan aşağıdan yine boyundan giriyorum. Bir, iki, üç, dört. Şöyle 4'ten çıktım. Şöyle tam ortayı buluyorum. Şöyle gülen bir ağız. Biraz çektim. Ve aynı yere bir daha batıp boyundan çıkıyorum. Evet, tekrar boyundan çıktım. Bunu da bağlıyoruz ve bitiriyoruz. Evet. Bu şekilde yüzümüzü de yaptık arkadaşlar. Bunları da bu şekilde dikeceğiz. Şu şekil. Bunları da artık bir dahaki bölümde yapacağız arkadaşlar. Dikiş ve elbisemiz kaldı. Burada artık videomuzu sonlandıralım. Çok uzun sürdü. Yeniden 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.